Merhaba arkadaşlar, Örgümü Dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasının nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Paspas dedim ama battaniyeleri de yapabilirsiniz. Seccadeler, battaniyeler, kilimler, yolluklar, dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Göstereceğim teknikle. Hatta kendinizde böyle hırkalar da yapabilirsiniz, şallar da yapabilirsiniz. Modelimizden atkılar da yapabilirsiniz. Şimdilik benim aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Evet, bu defa halı kaydırmaz kullanmadım. Bu defa kendimiz yaptık halı kaydırmaz yerimizi. Şöyle göstereyim. Kendim yaptım. Tamamen kendim tasarladım arkadaşlar. Herhangi bir yerde görmedim. Şimdi modelimi yaparken öncelikle şöyle tığım 4 milim iğnem var arkadaşlar. Üzerindeki işlemleri için. Ve Himalaya'nın şöyle bir ipi var. Böyle büyükçe bir ip arkadaşlarım bu. Böyle satılıyor. Ve bir de şöyle batik bir ip. İsterseniz evde arta kalan iplerinizle de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ip biraz kalın olduğu için ve altına halı kaydırmaz ya da başka bir şey kullanmayacağımız için böyle olmasını istedim. Şimdi hemen modelimin yapımına geçeyim arkadaşlarım. Öncelikle bakın şuradan başladım. Zincirler çekerek başladım. Devam ediyorum. Dilerseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. Böyle yan yana da olabilir. Dilerseniz böyle dikine de kullanabileceğiniz bir çalışma. Şimdi öncelikle şöyle hemen birkaç tane zincir çekeyim. Zaten çok kolay, göreceğiniz gibi. Şu şekilde. Ne proje yapacaksak, ne yapacaksak ona göre zincirler çekiyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli bizim için. Şimdi hemen projemizi hani büyüklüğünü ayarladıysak şöyle 3 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibine gelip şuradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Aldım, çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Birini atlıyorum, diğerinden. Bakın şuradan giriş yapıyorum. Bir zincir, yine aynı bir tanesini atlayıp diğerinden şu şekilde delikler elde ediyorum. Üzerine işleme yapabilmek için. Evet, şöyle devam edelim. Son olarak buradan da aldım. Üç tane zincir çektim, geri dönüyorum ve bu defa arkadaşlarım bakın şu yerlerden zincirimiz bu şekilde, şuralardan giriş yapıyorum, şu üst kısmından ve bir tane zincir çekiyorum. Bakın şuradan giriş yapıyorum, bir zincir çekiyorum, devam ediyorum. Bakın hemen böyle şu ortalarından giriş yaparak yine sık iğne şeklinde bir sık iğne, bir zincir, hemen bir sık iğne, bir zincir şeklinde devam edeceğiz. Alt kısmının, zemin kısmının yapımı bu şekilde arkadaşlar. Son yere geldim, yine oradan aldım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve bu defa bakın şuralardan giriş yapıyorum yine aynı şekilde ve böyle yerlerimiz oluşuyor. Bakın deliklerimiz oluşuyor. Buralardan iğne yardımıyla işleyeceğiz şimdi. Şu şekilde aldım ve çekiyorum. Şimdi arkadaşlarım, bu sanırım anlaşılmıştır. Zaten çok kolay bir çalışma burası. Bunu ben iki sırasını işledim. 3 sıra, yani bakın şöyle göstereyim. 3 sırasını ise geçtim, atladım. Bu sayıyı daha fazlalaştırabilirsiniz. Yani böyle ara ara serpiştirebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle 3'er tane de, hani daha net gözüksün diye ben bu şekilde sıkı yaptım. Siz biraz daha açabilirsiniz. Yani ben burada bıraktığım 3 sırayı siz 4'e, 5'e, 6'ya
çıkartabilirsiniz arkadaşlarım. O zaman bunların arası biraz daha ayrık ayrık durur. Bu da 2 sıra yaptım. Bunu da dediğim gibi 3 sıra yapabilirsiniz. Tek sıra yapabilirsiniz. 4 sıra yapabilirsiniz. Hani bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. Ben sadece bunu bu şekilde göstermek istedim. Söylemek istedim, fikir olsun diye. Şimdi farz edelim bu bitti arkadaşlar. Bu bakın böyle duruşu. Şu şekilde duruşu. Hani bunu dediğim gibi böyle yanlamasına da yapabilirsiniz. Yani şöylesine de kullanabilirsiniz. Şimdi hemen şu ipim burada zaten iğneme takmıştım bir miktar. Bakın ilk baş köşeden şu şekilde giriş yaptım. Çekiyorum yavaşça. Arkası da bu şekilde duruyor arkadaşlar. Bakın arkası da güzel. Önü de güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan giriş yaptım. Şuradan giriyorum. Buradan çıkartıyorum iğnemi. Ve yavaşça çekiyorum. Arkaya düğüm atmadım. İpim çıkmasın diye. Bakın şöyle bir yer oluşturdum kendime. Daha sonra devam ediyorum yine. Halı kaydırmaz bulamayan arkadaşlarım için özellikle böyle bir şeyler tasarlamak istedim. Şöyle hemen üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekli elde ettikten sonra hemen geri dönüyorum. Çarpılar yapıyoruz arkadaşlar. Etamin bilen arkadaşlarım ya da kanefçe bu modeli biliyorlardır. Bu şekilde çok fazla sıkmamaya özen gösterelim arkadaşlar. Bakın şöyle gevşek gevşek yapabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimizde ise hemen şöyle giriş yaptım yine girmem gereken yerden ve bir üst sıraya devam edeceğim arkadaşlar. O yüzden hemen şuradan yanından çıkartıyorum. Buradan almam gerekiyor çünkü ilk ilmeğimi. Buradan giriş yaptım hemen. Bakın şöyle araya sıkıştırmış olduk onu. Hemen bir üzerinden bakın. Bir yana geçiyorum. Burayı değil, buradan giriş yaptım ve aynı az önce yaptığımız gibi bu sırayı da yapıyoruz. Şimdi yaparken bu modeli tasarlarken arkadaşlar şöyle kalmıştı. Bu model de hoşuma gitti. Yani üstünü kapatmadan böyle kalabilir yani. Sadece fikir için söylüyorum. Hani kapatmadan bir tarafı kapatıp diğer tarafı bu şekilde de yapabilirsiniz. Benim hoşuma gittiği için sizlere göstermek istedim. Şimdi yine aynı şekilde üstünü kapatıyoruz. Ya da kapatmadan da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şu şekilde yapıp geri dönüyoruz arkadaşlar. Evet, bu üst işlemesi bu şekilde. Sonra bu araya 3 sıra dediğim gibi ben ara verdim. Siz bunu daha da fazlaya çıkartabilirsiniz. Ya da daha aza indirebilirsiniz. O zaman çok sıkı olur, güzel olmaz. Şimdi bir miktar da bu kenar düğümünden bahsedeyim size. Ben 2 kat olarak yaptım. Şöyle düşünelim. Ne uzunlukta istiyorsam şöyle ben aldım arkadaşlarım, mesela şu yeterli diye düşünüyorum. Bilindik bir şeydir ama yine de böyle bilmeyen arkadaşlarım için şöyle aldım, ikiye katladım ve tığım ile geldim, şuralardan giriş yaptım. Eğer bak yanlamasına yapacaksanız şöyle hani bu şekilde kullanacaksanız bu tarafına da, hatta bunu böyle yapalım. Şöyle geçirdim. Evet. Bakın böyle yaparsanız da böyle durur. Şöyle. Yani şurasından geçirmiş oldum.
Bunu ise diklemesine geçirmiş olduk arkadaşlar. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Geçirmesi bu şekilde yaptım ben. Bir bu ipten, bir düz ipten, bir işte renkleri karıştırdım gördüğünüz gibi. Ve böyle bir güzellik ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Evet, bu videomda da sizlere bu güzelliğin yapımını paylaşmak, anlatmak istedim. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.